Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü rotamız karşınızda gördüğünüz Van Kalesi. Karşınızda gördüğünüz bu ihtişamlı yapıyı bugün hem gezeceğiz hem de biraz tarih hakkında size bilgi vereceğiz. Arkadaşlar, Van Kalesi'nin tarihini anlatmadan önce Van ilinin ve bu kalenin adının nereden geldiğine dair bir halk anlatısı var. Onu sizinle paylaşmak istiyoruz. Milattan önce 1800'lü yıllarda Asur kraliçesi Semiramis, bu Ajda Pekkan'ın kardeşi olabilir mi? Allah olabilir, neden olmasın? Yani Ajdacığımın yaşına bakarsan. Bence o kadar da eski değildir ama estetik çok gelişti sonuçta son yüzyılda. Büyük anneannesi olabilir belki. Birkaç kuşak öteden. Olabilir. Hikayemize geri dönecek olursak arkadaşlar, Asur kraliçesi Semiramis Muradiye ilçesine bir sefer düzenler. Muradiye ilçesinde Ara adında bir hükümdar vardır ve bu hükümdara aşık olur ama seferde olduğu için aşkını itiraf edemez. Zamanla savaş çetinleşir. Savaşın zor şartlarda ilerlediği bir zamanda Ara vefat eder. Bunu öğrenen Semiramis ordusunu toplar ve geri dönüş yolculuğuna başlar. Evet, geri dönüş yolculuğunda yolu birdenbire şu anda bulunduğumuz yere düşer. Etrafına bir bakar, bir tarafı yemyeşil, bir tarafı masmavi suyla kaplı, yüksek dağlık bir tepe görür. Daha sonra bu tepe üzerine bir kale inşa edilmesini ister. Kalenin inşası bu şekilde başlar. Semiramis bu şekilde ilan edemediği aşkını bir nevi dağlara, tepelere işler. Daha sonra memleket özlemi çekmeye başlar ve kaleyi Van adında bir komutana emanet eder. Ardından memleketine dönmek üzere yola çıkar. O günden sonra bu kalenin adı Van Kalesi, efsaneye göre de şehrin adı Van şehri olarak kalmıştır. Güzel bir efsane dinlemiş olduk. Kalenin asıl tarihine geçecek olursak, milattan önce 800-850 yıllarında Urartu kralı 1. Sarduri tarafından yaptırılmıştır. Kalenin yüksekliği 80 metre, uzunluğu 1800 metreyi bulmaktadır. Van Kalesi ayrıca UNESCO Geçici Tarih Mirası listesine eklenmiştir. Bu kale Urartulara 250 yıl başkentlik yapmıştır. Evet arkadaşlar, şu anda binlerce yıllık bir başyapıtla karşı karşıyayız. Bu surlar yüzlerce defa belki yıkıldı, bir daha yapıldı. Yüzlerce defa belki savaş ve kuşatma gördü. Ama her hakimiyetine alan devlet tarafından yeniden yapıldı. Mesela şu alt taraftaki kısım kimler tarafından yapılmıştı hayatım? Şimdi en alt kısım baktığınız zaman malum biliyorsunuz ki Van Urartuların medeniyet yerlerinden biri. O yüzden en alt katmanda gördüğünüz kısım Urartu medeniyetine ait. Biraz üst tarafa çıktığımızda Selçuklular dönemi, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemine ait kısmı görüyoruz. En üst kısımda da yaklaşık 1500'lü yıllar Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi ve Osmanlı Devleti'ne ait sur inşasını görmekteyiz. Bugün baktığımız zaman son hali bu şekildedir. Van Kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve bu medeniyetler de Van Kalesi'ne birçok eser bırakmışlardır. Evet, şu anda karşıda gördüğünüz kerpiç yapı daha sonradan ilave edilmiş. Aslında daha önce yokmuş. Osmanlı Devleti'nde bu dönemde bu yapının olduğu yerde bir cami varmış. Camiden tek kalan yer sadece şu görmüş olduğunuz minare. Daha sonra etrafında gördüğünüz kısımlar ilave yapılmış. Aslında Osmanlı medeniyetinden kalma değiller. Evet. Bir de bizim çok ünlü bir mimarımız var. Osmanlı döneminde. Kimdi o? Mimar Sinan. Baktığınız zaman karşıda Hüsrev Paşa Camii'ni görüyorsunuz. Hüsrev Paşa Camii 1518 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nden kalan bir cami görüyorsunuz. Bu cami aynı zamanda Mimar Sinan'ın doğuda baktığınız zaman ilk eseri olarak kabul edilir. Evet, şu anda kalenin en yüksek yerindeyiz.
Burası daha önce Urartular tarafından ayin yeri olarak kullanılırmış. Ayinde çeşitli kurbanlar kesilir. Daha sonra onların kanları savaşlarda ölen askerlerinin suratlarına sürülürmüş. Sürdüklerinde de askerlerinin tekrardan dirileceğine inanırmış Urartular. Böyle de bir rivayet söz konusu şehirde. Böyle bir rivayet olsaydı büyük bir ihtimal Urartular hiçbir zaman yıkılmazlardı ve dünyaya egemen olurlardı. Çünkü düşünün, hiçbir zaman ölmeyen askerleriniz var. Ölse bile, Diriltiyorsunuz. evet, ölse bile sunu yüzüne kanı sürünce hemen tekrardan diriliyorlar. Böyle bir rivayet var. Tabi bunlar halk anlatıları, efsaneler, masallar, motifler. Böyle insanları etkilemek için ortaya atılmış fikirler, hikayelerden oluşur bunlar. Evet, kalenin tarihinden ve efsanelerinden bahsettikten sonra biraz da burada nereler görünüyor onlardan bahsedeyim size. Karşısı Van Gölü ya da Van Denizi. Süphan Dağı da görünüyor ama şu anda sisten dolayı büyük bir ihtimal göremiyorsunuz. Şöyle çevireyim, aşağıda Hüsrev Paşa Camii görüyorsunuz. Şu alanda, kaleden görünen şu alan ilk Tuşba yerleşkesi. Hani Urartuların başkenti Tuşba demiştik ya, 250 sene buraya başkentlik yapmışlar. Bu alana kurulmuşlar ilk olarak. İleride havaalanı görünüyor. Onun daha arka tarafı Edremit tarafı oluyor. Şöyle çevireyim size. Şehir merkezine doğru dönüyoruz bu taraftan. Karşıda görünen Heybetli Dağ, Erek Dağı. Şöyle devam edelim. Merkeze doğru. Karşı taraf şu anda gördüğünüz yer eski Tuşba'nın yeni hali. Bu taraf Tuşba olarak geçiyor. Böyle devam edelim. Karşıda en ileride gördüğünüz yerler Toki. Van Gölü'nün kıyısı. Şu kıyının diğer tarafı, diğer uç tarafında ise üniversite bulunuyor. Van Kalesi'nden Van şehrinin görünümü bu şekilde. Bayağı bir yorulduk bugün. Şu an dönüş yoluna geçtik. Burada bir de Analı Kızlı Kilisesi var. Bu kilise hem Hristiyanlar için hem de zamanında Müslümanlar için kutsal sayılmış. Bu kilisenin de bazı hikayeleri var. Onları da anlat hayatım, senden dinleyelim. Yine bir evlenme hikayesiyle karşı karşıyayız. Dıps dıps dıps. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz orada ne demek istediğimi anlarsınız videoyu izlediğinizde. Bu Analı Kızlı Tapınağı'na kadınlar evlenmek için gelirlermiş. Daha sonra esvaplarını suya batırıp farklı dileklerde bulunurlarmış. Hatta esvaplarını suya batırdıktan sonra ıslak çamaşırlarını bu kilisenin duvarlarına doğru fırlatırlarmış. Kimi zaman eş dilerlermiş, kimi zaman işte farklı dileklerde bulunurlarmış. Yani sizin anlayacağınız yine bir eş bulma, koca bulma hikayesiyle karşı karşıya kalmaktayız. Evet, eğer bu attıkları eşarplar bu tapınağın duvarlarına yapışırsa dilekleri kabul oluyormuş, bahtları açılıyormuş. Eğer yapışmaz ise dilekleri kabul olmuyormuş. Bir de bu tapınakla alakalı anlatılan başka bir hikaye var. Geceleri burada hazine bulunuyormuş kalede. Geceleri 2 tane ejderha ellerinde mızrakla bu hazineyi koruyorlarmış. Veya bunların yılan olduğu da söyleniyor. Evet, hatta bu ejderha ve yılanların gerçek olup olmadığını keşfetmek ya da ispatlamak için Rus arkeologlar gelmişler buraya. Bir gece hatta yatıya kalmışlar. Acaba gerçekten ejderhalarla yılanlar geliyorlar mı hazineyi korumak için diye. Ama sonuçta hüsran. Aynen, yine hüsran. Hüsranla karşılaştırmışlar. Böyle bir şeyin gerçek olmadığını anlamışlar işin açıkçası. Ama en azından hani denemişler. Böyle de bir durum söz konusu. Evet. Kral Sarduri Van Kalesi'ni yaptırdıktan sonra bu ihtişamlı yapının ne kadar zorluklarla yapıldığını ve kendi ihtişamını ön plana çıkarmak için bir yazıt yazdırmıştır. Bu yazıtta şöyle der: "Ben Lutuprioğlu Sarduri, kralların kralı, halkların çobanı, evrenin ve kainatın sahibi. Ben ki kralları dize getirdim, haraç aldım." Hepsini haraca bağladım ulan.
Gittim bu kireç taşlarını Arnavutlu kentinden bizzat kendim getirttim. Aşkım öyle bir anlattın ki kendimi sanki saldırı gibi hissettim. Devamında taşın şu şekilde devam eder. Bu kireç taşlarını gittim Arnavutlu kentinden getirttim. Bu kaleyi size inşa ettirdim der. Ayrıca bu metinler Asurca metinlerdir bu arada. Zamanla Urartular kendi dillerini daha etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlar. Bugün günümüzde yalnızca Urartu dilini bilen 35-40 kişi kadar anca insan vardır. Bunlardan bir tanesi de kimdi hayatım? Mehmet Kuşman. Mehmet Kuşman günümüzde Urartuca konuşan ve yazabilen sayılı insanlardan biri. Hatta yazabilen tek kişi de diyebiliriz kendisi için. Evet, dünyada 38 kişi varmış Urartucayı okuyabilen ama yazabilen tek kişi var. Bizim Mehmet Kuşman amcamız. Mehmet Kuşman amcamız Gürpınar'da yaşıyormuş. Belki bir gün onun yanına gider ve nasıl oldu bu iş ondan dinleriz. Bu arada şöyle göstereyim size. Yukarıda basamak basamak görünen kısımlar var. Bunlar kimi insanlar tarafından merdiven olarak düşünüyorlarmış. Ama sonradan arkeologlar buraların merdiven olmadığını, kale ilk yapıldığı zaman buraların oyulduğunu, taştan oyulduğunu, bu basamak basamak olan yerlerin üstüne de kerpiçten evler yapıldığını söylemişler. Bir nevi aslında bu basamaklar yapılacak olan evlerin ya da barınakların temeli olarak kullanılmış. Evet. Şöyle bir durum var. Şöyle göstereyim size. Şu bölümler de yıkılmış tabii. Buralar önceden de depo olarak kullanılıyormuş. Evet, karşıda gördüğünüz trenli feribot. Bir önceki videoda size detaylı bir şekilde bahsetmiştik. İzlemediyseniz kanalımıza abone olup o videoyu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü Van Kalesi turumuzun sonuna geldik. Elimizden geldiği kadar Van Kalesi'nin tarihini ve efsanelerini size anlatmaya çalıştık. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.